O evler bu olabilir. Eğer bu evin yanında bir ev daha varsa... Oh! Bismillahirrahmanirrahim. Ananı s***. Şimdiye kadar hiç karşılaşmadık ama karşılaşmama ihtimalimiz de yok. Ama göremedik, ama o hep duvarlarda boş boş bakıp onlarla konuşuyor. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir vakayı çözmek üzere karşınızdayız. Arkadaşlar bugün rakımı çok yüksek bir dağın tepesindeyiz. Şu tarafta karayolu var göreceğiniz üzere. Fakat bizim gitmemiz gereken yol tam arkamızdaki orman boyunca devam ediyor ve tepedeki dağ yoluna ulaşmak. Araçla maalesef gidemiyorduk oraya. O yüzden yayan bir şekilde uzun bir yol bizi bekliyor ve etrafta çiğ var. Çiğ tanelerini görüyorsunuz. Şöyle daha iyi gözüküyor. Ve aynı zamanda yoğun bir sis var. Bizim ışığımız sisi önlediği için pek aktif bir şekilde görmüyor olabilirsiniz. Fakat gerçekten çok sisli. 2 metre ilerisini net bir şekilde göremiyoruz. Ve arkadaşlar bugün gerçekten çok ürpertici, beni konu itibariyle bizi gerçekten çok korkutan, hikayesini gerçekten ilk duyduğumuzda tüylerimizi diken diken eden bir vakayı çözmeye gidiyoruz. Ruhani bir varlığın, bu bir cinni varlık olabilir veya başka bir ruhani varlık olabilir, onun gerçek bir insan evladını evlatlık olarak sahiplenmesi ve daha sonra yaşanan olayların geçtiği, hatta o insan evladının doğmuş olduğu eve gidiyoruz arkadaşlar ve olayların geçtiği eve gidiyoruz. Günümüzde o ev terk edilmiş, her şeyi hatta olduğu gibi bırakmışlar. Yaşadıkları son korkunç olaydan sonra her şeyi olduğu gibi bırakmışlar. Bütün eşyalar falan olduğu gibi duruyormuş. Tıpkı bir şeylerden kaçarmışçasına ve röportaj sahnesi var elimizde. Belki onu en başa koymuşumdur veya ilerleyen dakikalara koyacağım, bilmiyorum. O çocuğu doğuran kadınla yaptığımız röportaj, daha sonra 12 yaşına kadar çocuğu yetiştiriyor, kendi öz çocuğunu. Fakat her zaman o yetiştirdiği çocuk ailesine karşı kötü gözle bakıyormuş. Hiç ailesiyle ilgilenmiyormuş ve boş bir duvara bakarak hayali arkadaşlarla konuşuyormuş. Ruhani arkadaşları varmış. Fazla söze gerek yok. Videoyu başından sonuna kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir gözden kaçırdığımız ve duyamadığımız şeyler olabilir. İşte devreye burada siz giriyorsunuz arkadaşlar ve... Şimdi abla, daha demin bana olayı anlattın ya, bu olayı kamera karşısında da anlatabilir misin? İzleyicilerimiz merak ediyor. Sonuçta biz oraya gidip bakacağız. Yıllar sonra ilk defa siz gitmemişsiniz. Anahtarın yerini bile bize söylediniz. Ama şimdi izleyicilerimize anlatabilir misin abla? Evet, anlatabilirim oğlum. Köyümüzde, evimizde oturuyorduk. Bizim bir çocuğumuz vardı. Çocuğumuz büyüdü ama hiç bizimle konuşmadı. Ancak duvarlara bakıyordu, kendi kendiyle konuşuyordu. Sanki görünmez bir yerlerden birilerle konuşuyordu. Ama biz onun konuştuğu yerlere bakıyorduk. Onun konuştuğu yerlerde hiçbir şey göremiyorduk. Ama çocuğumuz oralarla konuşuyordu. Ama biz konuşunca bizimle konuşmuyordu.
Hiç bizimle konuşmuyordu. Biz çocuğumuzla çok uğraştık konuşmak için. Onun baktığı yerlere baktık. Onun gördüğü şeyleri görmeye çalıştık ama göremedik. Ama o hep duvarlarda boş boş bakıp onlarla konuşuyor ama bizimle bir türlü konuşmuyor. Sonra çocuğumuzu aldık. Psikiyatriye, doktora getirdik. Doktor çocuğumuza baktı, konuştu ama hiçbir çare bulamadı. Hacılara götürdük, hocalara götürdük, her yerlere götürdük çocuğumuzu ama çocuğumuza hiçbir türlü çare bulamadık. İmkansız bir şekilde çocuğumuzu aldık, eve geldik. Evde bekledik, durduk, belki bizimle konuşur, belki bizimle irtibata geçecek ama hiçbir şekilde yine bizimle konuşmadı. Yine duvarlara baktı, yine sustu, yine duvardaki gördükleriyle konuştu. Bir gün bir duman gibi bir şey geldi. Sanki insana benziyordu ama yüzü karanlıktı, yüzünü göremedik. Çocuğumuzu aldı, camdan aldı gitti çocuğumuzu. Biz orada yine korktuk, bekledik çocuğumuzu, bekledik. Gelir diye gelmedi. 5-6 gün sonra 5-6 tane çarşaflı insanlar, kadınlar geldi. Bize bağırdı, çağırdı, ortalığı yıktı, yumurdu. Biz korktuk. Köyümüzü de, evimizi de bıraktık, gittik. O günden bugüne de ne çocuğumuzdan haber alabildik, ne de köyümüze, evimize dönebildik. Allah, tamam, ağlamana gerek yok da. Yani hiçbir çocuğunu hiç görmedin mi, değil mi? Hiç görmedim. Hayır, hiç görmedim ondan sonra çocuğumu. Bu çok garip bir olay. Ben hani çocuğunuzu kaçırıyor. Bu ki peki belki bir insandı ama insana benzemiyor dedin. Nasıldı? Ama böyle bir duman gibi, böyle bir duman yığını gibi, sanki büyük bir insan gibi ama yüzünü göremedik. Simsiyah bir şey çocuğumuzu aldı, böyle bulut gibi bir şey aldı, camdan götürdü. Bir daha da getirmedi, görmedik. O günden bugünden sonra hiç çocuğumuzu görmedik, haber alamadık. Yani hoca zaten cinler sahiplenmiş. Evet, hoca zaten cinlerin sahiplendiğini söyledi. Hiçbir şey yapamayacağımızı söyledi. Yani hocalar da bir çare bulamadı. Çocuğumuz sahiplenmiş dediler. Bir daha da göremedik. Aldılar, götürdüler. Bu çarşaflı içeri giren kadınlar nasıldı? Peki. İçeri giden kadınlar da, onlar da 5-6 tane, belki de daha fazlaydı. Benim gördüğüm sanki o kadar da, ama arkasına yine sanki yığılı gibiler de vardı. Böyle onlar da büyük. Böyle onların da yüzünü fazla görmedim. Yani onlar da yüzünü göstermediler ama onların insan olduğu belliydi. Onlar geldiler, bize bağırdılar, çağırdılar, sonra evimizi dağıttılar, her tarafımızı yıktılar, yumurdular. Biz zaten korkudan çıktık, kaçtık evden, bir daha da eve gelemedik. Ne köyümüze geri dönebildik, ne de evimize, ne de çocuğumuzdan haber alabildik. O günden bugüne böyle bekliyoruz. Çaresizlikler içinde bekliyoruz. Hoca da bir şey yapamadı. Tamam. Doktorlar da bir şey yapamadı. Tamam abla, sen Üzülme. Kalk, sen bir su iç. Teşekkür ederim anlattığın için. Bulup izninle yayınlayacağım bu görüntüyü. Tamam oğlum, yayınlayabilirsin. İnşallah çaresini buluruz. İnşallah. İşte devreye burada siz giriyorsunuz arkadaşlar. Ve bu video için, son videomuz bayağı bir beğeni almış. Bu video için de sizden çok beğeni bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz bizim çektiğimiz videolar oldukça zahmetli. Biz sonuçta burada eğlence videosu çekmiyoruz. Gecenin saat kaçı olmuş? Bir dakika, telefonumu şuraya koymuştum. Sonuçta saat gecenin kaçı olmuş ve bakalım. ...01:40. Sizin için neredeyse Türkiye'deki hiçbir YouTuber gecenin bu saatinde kalkıp kilometrelerce yol kat edip dağın başında hiç nerede ne çıkacağı bilinmeyen yerlere gelip ormanın içine dalmaz arkadaşlar. Biz sizin için bunu yapıyoruz ve şu an bu yüzden eşimizin benzerinin olmadığını düşünüyorum. Alanımızdaki ilk ve tek kanalınız ve gerçekten sizin için en çok emek harcayan kanallardan biriyiz. Ve şimdi bu ağaca ne olmuş? Bunu umarım bir insan yapmıştır. Yoksa bunu bir hayvan yaptıysa durum vahim. Ayı da olabilir ya. Ayı da olabilir. Biraz şuraya doğru gidelim. Bak, oğlum ağaçlar görünmüyor bile ya.
Evet. Gerçekten çektiğimiz videolar hem çok riskli hem çok uğraştırıcı. Maddi manevi olarak çok emek harcamak zorunda kalıyoruz. Gecenin bu saati olmuş, sizin için bilmediğimiz bir yere, bilmediğimiz bir ormana girdik ve nerede tam olarak karşımıza çıkacak mı çıkmayacak mı bilmediğimiz, sadece tarif üzerine yola çıkarak bir evi bulmaya çalışıyoruz. Yani bu yüzden sadece ve sadece bir saniyenizi ayırıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden tek istediğimiz bu. Bismillahirrahmanirrahim. Çok dik buraya. Soluk soluğa kalıyoruz zaten sebebiyle. Bir de oksijen hani çok fazla. Temiz bir şey olduğumuz için, yüksek yerde olduğumuz için yoruyor. Şurada bir şey var, gel. Bak şuraya çekmem lazım. Ne var? Buradan bir sanki bir şey yarmış ve oraya geçmiş gibi duruyor. Evet, bir hayvan patikası olabilir. Veya da gideceğimiz yola bağlanan yol buradan çıkıyor olabilir. Yani. Şu an kafam çok karışık. Tarifler niteliğinde her şey doğru gidiyor şu an ama ya gerçekten yaptığımız işe inanamıyorum ya. Çok riskli bir iş yapıyoruz biz. Şu an hangi yolu gitsek en ufak girdiğimiz yanlış yol yanlış yerlere sapmamıza neden olabilir. Şu an kayalık mı şuralar? evet. Oha. Şu an telefon çekiyorum burada. Bakayım bir dakika. Bir diş çekiyor. Şey yapalım bence. Arayalım abi. Bir soralım tam olarak, hani belki bize yardımcı olurlar. Bir dakika, şu an orada var, soruyorum bir dakika. Çıkmıyor mu kayıttan? Oğlum dikkat et bak, çalılara çok güvenme. Alo. 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 Benim abi, benim, evet. Abla yanında ama. Ya biz bu yolun üstündeki. Evet evet oradayız. Biz bu yolun üstündeki boş ova gibi olan yere geldik. Zaten tek burası vardı. Her yer ormanlık. Evet. Şimdi buradan yukarı çıktık. Sağımızda bir tane kaya yığınları var. Kayalıklar var. Üstüne çam ağacı. Bir de sol tarafta bir patika gibi bir yer sapmış. Şimdi buradan ne yapıyorduk abi? Yok, internet çekse fotoğraf atacağım, zaten çekmiyor. Tamam, buradan girelim. He. Sonra oradan yukarı dümdüz devam ediyoruz. Bir de göl var, tamam. Tamam, yine biz bulamazsak ararız. Tamam. Teşekkürler. Hadi bakalım. Diyor ki Ne ormanın diyor? içine gireceksiniz diyor. Ama ormanın içine giderken dikkat edin diyor. Çünkü yukarılar daha sığmış ve dikenler varmış diyor. Buradaki patikayı takip edeceksiniz diyor. Ama şu an pek patika kalmamış. Biraz daha kapanmış her şey. Takip edeceksiniz. Biraz gittikten sonra göl göreceksiniz, ufak. O gölün oradan zaten normal bir yol varmış. Onun kapanmamış çimenlerle. Şuraya bir şey tut. Oğlum çok riskli bak. Kurt olma riski var, canım amına koyayım. Kurt ses çıkarmıyor. Çok sığ burası ya.
Buradan nasıl gideceğiz? Ben de geçerken kamera hata verdi lan. Batarya hatası verdi şu an. Kayıttayım hala ama. Hemen kaydı dur. Hemen kaydı dur. Arkadaşlar yaklaşık 3 ila 4 saattir yoldayız ve 3-4 saat öncesinden şu ana kadar etraf daha çok soğumaya başladı. Çünkü şu an normal çimenler bile soğuk yüzünden donmuş bir şekilde. Bastım her çimen çatır çatır kırılıyor. Kalınlığına baksana şunu. Evet şu kalınlığa. Şurada resmen bir buz kitlesi oluşmuş. Kırılmıyor bile bak. Kırılmıyor bile. Ve şu an biz donuyoruz, ısınmaya çalışıyoruz soğukta. Yolda bir takım sesler duyduk. Bu duyduğumuz sesler kurtlara mı aitti? Yoksa bir köpeğe mi aitti? Onu bilmiyoruz. İşte yol ayrımlarından birine daha geldik. Bu geldiğimiz son yol ayrımı. Ve sağdan diye hatırlıyorum. Evet, yukarıya doğru çıktı. Gerçekten şu an ellerim donuyor. Arifa'nınki de aynı şekilde. Ben kameranın tuşuna zor basıyorum. O kadar soğuk. Elimi cebimden çıkartamıyorum. Arifan ne yapsın? Şu an gerçekten ev şurada bir yerde çıkacak diye tahmin ediyoruz. Bize söylenen tahmine göre evet. Sise baksana. Sen önümüzü göremiyoruz. Hiçbir yaşam belirtisi yok. Yaşayan kimse yok. Ve konuşacak gücü kendimize zor buluyoruz şu an. Zaten ormanda da daha demin çekim yaparken bazı sesler duyduk. Buna şahit oldunuz. Ama şu an gideceğimiz yer daha da kötü gibi ve bu yerin olayı bizim dikkatimizi çekti. Yani bu yerde yaşanılan olaylardan ziyade geçmişte yaşanılmış olay bizim dikkatimiz. Yani hikayesi bizi cezbetti. Hikayesi gerçekten tüyler ürperticiydi. Bak şurada bir ayak izi benzeri bir şey var. Hayvana da ait olabilir. Hayvana ait ve donmuş. Don yüzünden ayak izi sabit şekilde kalmış. Şu o kadar yüksek rakımdayız ki arkadaşlar. Normal insanların yorulmasından daha çok yoruluyoruz. Aklımız her adımda içimize çok saf bir oksijen çekiyoruz. Ve o bizi yoruyor. Rakım çok yüksek. Nefes almakta zorlanıyoruz. Dur bir, dur. Duydun mu? Duydum. Neydi acaba? Bilmiyorum ki. Özellikle Cin ile Evli Adam videosundan sonra üstünden zaman geçti fakat hala daha etkisini hissediyoruz. Daha paranoyak olmaya başladık. Daha çok korkmaya başladık. Şişt, dur. Şu sislerin ardında bir şey var gibi ama sanki. Bak. Ha. O evler bu olabilir. Eğer bu evin yanında bir ev daha varsa muhtemelen. Evet. Umarım vardır ya çünkü çok soğuk dayanamıyorum. Ben de dayanamıyorum. Her an kaydı kesip geri dönmeyi düşünüyorduk. Fakat düşündüğümüzden biraz daha kısa sürdü. Ormandan çıktıktan sonra buraya ulaşmak. Buraya bak. Ayak izine bak. Kar yüzünden ayak izi var ama donmuş. Bismillah. Bazen diyorum ki Şu sislerin arkasında bir şey görüyorum ama ev mi değil mi tam çıkaramıyorum. gel bir bakalım. Eğer o ev bir tane daha ev varsa orada muhtemelen aradığımız yer olabilir. Bakalım.
Evet Can. Bak. Evet. Şimdi Türk bayrağı olan kapıyı bulmaya çalışacağız. Türk bayrağı bulduğumuz zaman aradığımız yer orası. Ama burada bir dakika. Açılmıyor. Bağlanmış orası Soğukta ya. açamıyorum. Bunu kerpetenle bağlamışlar. Ama şu şekilde bir bakabiliriz. Bak, Ne buldun? kuş yuvası buldum. Ama muhtemelen kuş yaşamıyor artık. Çok eskiden inşa etmiş kendisi. Ne var içeride? Burada görünümde hiçbir şey yok. Bak. Allah, şunu aldım yine koyuyorum. Tamam. Çok soğuk. Evet. Şuradaki eve bakalım. Eve gitmeden önce şuraya bak. Buralar anız dokunamıyorum soğuktan. Kullanılmıyor hiçbir şey. Of. Dur. Sesi duydun mu? Sese bak. Evet. Ne lan bu? Bismillah. Şu an rakımı çok yüksek bir yerdeyiz. Bir dağın zirvesindeyiz. Ve arkadaşlar şu an olduğumuz yerde zaman zaman bölgede jandarma devreye atıyor. Çünkü burası aynı zamanda terör bölgelerinden birisi. Terör faaliyetlerinin yaşandığı yerlerden birisi. Çünkü insanlar kış ayında buradaki evlerini terk edip şehirlere indiği zaman teröristler fırsattan istifade bu evlere dadanıp buralarda konaklamaya çalışıyormuş. Konaklıyormuş ve erzakları tüketiyorlarmış. Bu yüzden jandarma düzenli olarak buralarda devreye atıyor. Şimdiye kadar hiç karşılaşmadık ama karşılaşmama ihtimalimiz de yok değil. Şuraya bakalım. Ne kadar sürede önce doğmuş? Uzun süredir kar yağıyor olsa gerek. Arif. Bak. Evet. Nasıl çıkacağım lan? Gel. Bismillah. Türk bayrağı. Nerede? Baba arka tarafta. Evet. Bak. Bayrak da buz tuttu. Tamam. Aradığımız ev burası. Şimdi Anahtarı bulmamız lazım. benim bu arada arkadaşlar o kadar uzun süredir yoldayız ki benim ışığım gördüğünüz gibi neredeyse kapanmak üzere. Şöyle göstereyim. Bak. Şu an en yüksek gücünü açmama rağmen bitti soğuk yüzünden. Telefonlarımızın şarjı da az. Hadi be. Tam söylenildiği gibi. Ben burada daha fazla ayakkabı var sanıyordum ama. Çünkü bir tane terlik var. Terliğin yanında ayakkabı var. Bu yöresel kadınların giymiş olduğu lastikten üretilen bir ayakkabı. Tarlada ve bağda bahçede çalışırken giyiyorlar bunu. Şimdi bundan hangisi acaba? Denememiz lazım. Açılmıyor. Bu değil. Çok fazla anahtarı var. Neden anahtarı bu şekilde bulabildiğimizi falan anlatacağım size. O neydi? Hiç bilmiyorum. Dur. O ne? Dur onu ben yaptım. Bu ses ne? Bu da değil.
ses var. Duydum. Son anahtarı dönüyor. Nerede o, sıraya kayıt karıştırdım. Hayır ya, baştan yapmayacağız değil mi? Hayır, buldum. Ah, Oldu mu? Ha? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyetimiz arsızlık vermek değil, çalıp çırpmak değil, döküp kırmak değil, define aramak değil, defineyi bulmak değil. Hiçbir şeye zarar vermeyeceğiz. Çalıp çırpmayacağız. Döküp kırmayacağız. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun selamlarına gelmiş bulunuyoruz. Selamünaleyküm. 2 tane kapı var. İkisi de biraz açık ve içerisi dışarıdan daha soğuk bu arada. Evet. Sağdan mı girsek, soldan mı girsek? Bakalım ya sola. Kapıyı Biraz itelim evet. Şuraya baksana. Burada bir ızgara var. Muhtemelen en az 15 yıllık falan olmalı. Üzerindeki her şey tamamen paslanmış. Böyle dokunulmuyor bile. Onun dışında arkadaşlar şimdi burada ayna var. Önden geçer misin? Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bak. Şimdi arkadaşlar burada olan olayı size ufak bir özet geçeceğim. Konuya yapmadan önce. Arkadaşlar burada bir bebek doğuyor. Bir ebe bir bebeği doğdurtuyor. Fakat doğan çocuğun göbek bağını kestiklerinden sonra göbek bağını bu evin etrafına bir yere gömüyorlar. Gerek tarlada olabilir ve tarlada görmedik biz henüz şu an. Soğuk yüzünden etrafı incelemedik. Tarlada olabilir. Bu evin altına bir yerde gerçekten gömülü olabilir. Tuvalete atmış olabilirler. Veya köpekler değmiş olabilir. Ses geldi yandan. Oradan mı geldi? Evet, bu taraftan geldi. Yavaş ol. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şurası mutfak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Her şey yıllar önce nasıl bırakılmışsa o şekilde duruyor. Her şey ama. Şurada her şey ne kadar dağınık. Burada nasıl bir arbede yaşandıysa evi olduğu gibi bırakmışlar ve yanlarına hiçbir şey almamışlar. Ama hiçbir şey. Kendi yedikleri montlar bile burada duruyor. Ve kaç yıllık olmalı. Dokunduğum zaman katır katır diye ses geldi içinden. Arkadaşlar burada şu şekilde olaya devam etmek istiyorum anlatmaya. Bir çocuk doğuyor. Yaklaşık 12 yıl önce bir çocuk doğuyor. Çocuğun göbek bağını kesiyorlar ve çocuğun göbek bağını doğuran ebe uğur getirmesi için bir yere gömüyor. Ya bu evin etrafına mı gömüyorlar, tarlaya mı gömüyorlar yoksa başka bir yere gömüyorlar bunu bilmiyorum tam olarak. İlerleyen dakikalarda hikaye kısmını anlatırken daha detaylı bilgiler öğrendiğimiz zaman zaten ses kaydı olarak ekleyeceğim. Daha sonrasında söyleyene göre kendileri bu çocuk bir takım garip hareketler sergilemeye başlıyor. Böyle sanki biraz beyni gelişmemiş gibi olduğu için biraz garip hareketler sergilemeye başlıyor ve daha sonrasında soğuktan ne dediğimi bile hani şu an idrak edemiyorum çünkü ellerim falan çok çatladı. Daha sonrasında arkadaşlar
çocuğu bir cinin sahiplendiğini söylüyorlar. Çocuğu yani bir insan evladını bir cin sahiplenmiş söylenene göre. Çocuk bu yüzden zaman zaman boş duvarlara bakarak kendi kendine konuşuyormuş. Tıpkı evdeki evcil hayvanlarımız gibi, göz perdesi olmayan hayvanlarımızın cinleri gördüğü gibi sanki cinleri görebiliyor gibi onlardan bahsediyormuş. Benim arkadaşlarım var diyormuş ve kendi kendine konuşuyormuş. İnsanlara iyi anlaşamıyormuş. Hayali arkadaşları varmış gibi davranıyormuş ve bir insana, daha doğrusu bir nuska yazan bir hacıya, bir hocaya gittikleri zaman demiş ki bunu bir cin sahiplenmiş ve muhtemelen kendi çocuğu gibi onunla ilgileniyor, evlat edinmiş onu demiş. İşte burası da onun doğduğu ev ve en son yaşanan olayları ilerleyen dakikalardan açacağım. Çok büyük bir olay yaşanıyor. O olaydan sonra bu evi de demek ki bu şekilde olduğu gibi bırakmışlar. Ve o çocuğu doğuran kadın hala hayatta. Belki röportaj yapmışsak eğer o röportaj kısmına da koymuşumdur. Şurada çok eski, aslında çok eski değil. Şöyle bir tüp var. Çakmağımız varsa aslında bunu yaksak sence yakmamalı mıyız yoksa yakmalı mıyız? İçinde var mı ama şey? Gaz. Gaz bilmiyorum. Alır gibi. Yakılabilir gibime geliyor sanki. Oğlum eski ya, kullanılmıyor yani, patlar falan, Hayır. risk almayalım bence ya. Oh! Ben nereden düştü bu? Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe estağfurullah. Nereden düştü lan? Ha? Nereden düştü? Arif nereden düştü? Ne bileyim. Neredeydi ki o? Ben bu odaya girdiğim zaman dikkat etmedim. Ben de görmedim ki. Arkasına falan bir şey de... Abi duvarda çivide... Duvarda asılıydı da acaba... Abi nasıl olabilir lan? Hand... Tövbe tövbe. Lan Tam hikayeyi kısa özetleştik. Olan şeye bak. İlk bak mutfaktan ben katır katır ses duyuyorum sandım. Baktım bir şey yok. Acaba mutfaktan mı? oğlum, mutfakta olsa hani mutfaktan buraya nasıl düşebilir? Tabak buraya geldi. Ben buradaydım, buraya düştü yani. Bu arada ışık benim ikinci bitmeye başladı. Geri dönüşte çok zorlanacağız. Şu sallanıyor. Onu ben sallamış mıydım hatırlamıyorum. Sallamadım ki ben onu. Sadece kulağımı tuttum. Ben bunu sadece böyle tuttum. Şöyle yaptım. Sonra bıraktım buradan sallanıp düşmesin diye. Ama bayağı sallanıyordu. Evet. Burada zaten garip bir hava var. Tövbe tövbe. Eğimden de olabilir bu. Sonuçta bu o çocuk doğmadan önce de bu evdeydi ve hala da bu evde. Evde bulunan bazı şeyleri karıştırarak tütsü yapmayı düşünüyorum şu an. Evi tütsüleyip video boyunca kendi korumamızı sağlayacağız çünkü o sininin yani tepsinin yuvarlanması ve duyduğumuz bazı sesler beni çok tedirgin etmeye başladı Arfan. Şimdi yakabileceğimiz bir şey lazım. Ne yapabiliriz? Tütsü. Bir şey bir hatırladım. Beynine gel. Burada bir hikaye kitabı buldum. Ali Saykalar Diyarında diye. Ve o çocuğun okuduğu kitap olabilir bu. Ve çocuğun bizzat kendi eşyalarından biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü tek bir çocuk olduğuna göre, o yaşta bir çocuğun okuyacağı bir kitap da olduğuna göre buradan birkaç tane koparıp tütsü yapmaya başlayabiliriz.
Çakmağın var mı? Yanında. Bismillahirrahmanirrahim. Al. Tamam öyle çok yakma, öyle hafif duman daha iyi olmaz mı? Ben söylüyorum. Ne oluyor lan? Dur. Üflet, duman çıkınca daha iyi olur. Ama çünkü demlenmiş. Yapması çok zor olacak. Soğukta hava o kadar soğuk ki nemlenmiş. Evet, belli oluyor baksana. Tekrar yakalım o yüzden. Hayır o sesler ne? Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün evin her yerini tüfleyeceğim. Dur lan dur. Sesler geliyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evin dört bir yanı tütsüleyeceğiz arkadaşlar bu şekilde. Garip sesler geliyor. Bir şey diyeceğim, bu burada mıydı? Ben hiç dikkatimi çekmemiştim, bilmiyorum. Sanmıyorum ama. Evet. Önce giriş kapısı. Tüsü söndü. Bir dakika. Biraz daha defter sensin ihtiyacımız var. O ses ne? O ses ne? O ses ne? Yan taraftan geldi. Ananı sikeyim Can, gel gel. Ne oldu? Şuna bak. Ananı sikeyim! Oğlum! O yerde değil. Hayır, bir tane. Yok, bir tane daha mı geldi? Bir tekti bu. Oğlum! Bu o... Kadının terliği. Yani o çocuğun annesinin terliği. Bismillah. Bir şey söyleyeceğim, bir dakika Can. Oğlum bu terlikler o kapıda değil miydi? Hani anahtarı alırken. Ben sadece burada olmadığını hatırlıyorum. Terliği. Hayır bu terlik değil diye hatırlıyorum. Emin misin? O terlik başkaydı. Olamaz. Düşünmemiz lazım hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Birazdan hikaye anlatacağım. Ses mi geliyor ya? Ha? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, şimdi ben birkaç dua edeceğim. Daha deminden beri ettiğim. Onları normalde size
söyleyebilirdim fakat sizinle benzeri şeyleri yapmanızı ve musallat kapmanızı istemiyorum. Sesler geliyor yandan. Ah! Ne oldu? Ellerimi çok yaktı. Tütsüyü en azından şimdilik yaptık. Şimdi burada da olayı anlatayım diyorum. Anlat ama bence bir yan tarafa bakalım. Sen tütsü yaparken çok ses geldi. Bakalım. Bakalım sonra hikayeyi anlat. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Terlik bunun üstüne değildi ki. Bunun üstüne miydi ama? Böyleydi ya. O gelen sesler nereden geliyor? Çatıdan mı geliyor acaba ya? Bunlar burada mıydı? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Orada bir şeyler vardı ama bu şekilde miydi bilmiyorum ama çektim yani. Kafam çok karıştı. Hikaye anlatalım daha sonra Hikaye anlatalım. Evet hadi. Bir ailenin feryadı. Köylük bir yerde yaşayan bir aile varmış. Bu ailenin bir çocukları varmış. Fakat çocuk ailesiyle konuşmaz, sohbet etmez ve oyun oynamazmış. Boş duvara bakarak sanki bir şeyler ile konuşmaya çalışıyormuş. Olmayan yerlere bakarak kendi kendine konuşur, arkadaşı varmış gibi garip isimler söyleyerek seslenirmiş. Annesi ve babası ne kadar psikiyatriye gitse de, doktora, hacıya, hocaya gitse de bir çare bulamamışlar. Çocuğun yaşı ilerledikçe hayali arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmeye başlamış. Hocanın birisi cinlerin bu çocuğu sahiplendiğini ve anası, babası, arkadaşları olarak ona gözüktüğünü söylemiş. Bu durum aileyi korkutsa da yapacak bir şeyleri yokmuş. Kendi kendine gülüp eğlenen çocuk bir aynaya yumruk atarak kırmış ve eli hafif kanamış. Çocuk ortadan birden kaybolmuş. Kara bir bulutun gözüktüğünü ve çocuğun içine girerek kaybettiğini annesi şahit olmuş. Kara dumanlara benzeyen, yüzleri dehşete bakarmış gibi bakan bir sürü kadın içeri girerek evi dağıtmaya ve annesine bağırmaya başlamış. Annesi evden kaçmış ve kocasıyla beraber bir daha eve dönmemiş. O gün bugündür eve birkaç kez gelen aile olayın şokunu henüz atlatamamış. Ve hoca evi mühürleyerek kimsenin girmemesi gerektiğini söylemiş. Şarjım iyice bitti ve tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu zamana kadar birçok video çektik, birçok yere gittik, birçok hikaye duyduk. Fakat hiçbiri bir insanın çocuğunu bir cinin sahiplenmesi değildi. Yani bir cinler aleminden bir varlığın bir insanoğlunu sahiplenmesi ve evlatlık edinmesi değildi. İlk defa böyle bir olay duyduk. Neredeyse benzerlerini duyduk ama tam olarak böyle değildi. Ve o çocuk 12 yıl boyunca türlü psikoloğa gidiyor. Türlü tedavi yöntemlerine başvuruluyor. Hiçbiri cevap vermiyor. O neydi lan? Ve en sonunda bir hacı hocaya götürdükleri zaman o da diyor ki
çocuğunuzu bir cin sahiplenmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ses ne lan? Bismillah. Burada ritüel yapıp Tövbe. Hep bastım, lanet olsun. burada bir şey dikkatini çekti. Ne oluyor lan? Burada tuz bulabilir miyiz sence? Yüksek ihtimalle. Her şey olduğu gibi bıraktıklarına göre şeker bu. Tuz. Arif, o sesler. Allah kahretsin. Bir şeyler oluyor lan. Arkadaşlar burada yine kendimizi korumak için bir şey yapıyoruz. Çünkü burada bir olay yaşanıyor, dediğimiz gibi birisinin göbek bağı burada bir yerde olabilir. Ve cinler bu evde o çocuğu sahiplenerek evlat ediniyor. O yüzden burada gördüğünüz hiçbir şey kendi... Ne oluyor lan? Burada gördüğünüz hiçbir şeyi kendi evinizde denemeyin arkadaşlar. Sakın. Bir baksana şuna, ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Can, şuradaki kapılara hiç bakmadık. Tuvalet. Burası kapandı. Kapı kapandı lan. Dur, ses geliyor, dur. Siktir. Bir şey var. Çatığa mı geliyor? Orayı çektim mi? Şşş, dur. Ses ne? Aç. Hemen şu ritüel kısmını tamamlamak istiyorum Arif. Geldim. Arkadaşlar bu o çocuğa ait olan bir eşyadan kalan küller. O külleri daha önce farklı yerlerde evde bulunan eşyalarda tütsülüyorduk. Bu da kalan şeyler şimdi... Bismillahirrahmanirrahim. Ananı sikeyim. Oh. Oha lan. Of. Resmen gökyüzünden bir şey geçti sanki. Peşinden o ses. Ne oldu? Aklımı yitirdim. Sikim, ne oluyor lan? Lan! Can! Ananı sikeyim.
Siktir ne oluyor ya? Her yerden ses geliyor. Siktir, bu da yere düşmüş. Ananı sik... Lan! Yuh! Nasıl olabilir bu? Bismillahirrahmanirrahim. Lan bu şurada değil miydi? Siktir. Şşş, Can! Can! Şşş. Oğlum bunlar hiçbir şey. Şunlara bak. Siktir, bu da böyle değildi bak. Ne oluyor lan? Oğlum ne oldu amına? Çok deli şeyler oldu amına koyayım ya. Amına koyayım. Oğlum. Yaptığın yeter. Kendi ileride çocuğumuz, çoluğumuz olursa kendimizi aynı musibetten korumak için bir şeydi. Fakat demek ki bir şekilde bizi korkutup buradan kovmaya çalıştılar. Yani Oğlum sen nasıl olabilir ya? Sen ritüeli yaparken neler oldu neler? Burada bir kapı varmış. Bu kapı açıldı, şunlar fırladı. Şuradaki... Oğlum ne oluyor? Bak ben yan odadayken şuradaki tabure... Bilmiyorum, buradaki tabure oraya falan geçmiş. Değişik şeyler oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Ha ne oluyor? Ne oluyor buna koyayım?
Allah! Bu şey bu kadar güçlü mü bunlar ya? Bunlar bu kadar güçlü mü amına koyayım? He? Bu ses nereden geliyordu ya? Işığımı alacağım bir dakika. Ananı sikeyim. Ne oldu lan? Oh! Kolum kimi baktı? Oğlum buradaki... Buradaki sehpa... Bu ses ne? Ne? Kapıya bir şey Bas siktir! Kim o? Kim o? Kim vuruyor kapıya? Kim vuruyor kapıya? Kimse var mı? Kimse var mı? Ananı Kim sikeyim. vurdu? Ananı sikeyim. Can.